Evindeki bir çekmeceyi aç. Büyük ihtimalle orada sapı turuncu bir makas vardır. O makas sıradan değil. Onu üreten şirket bu videoyu izlediğin ülkeden bile daha yaşlı. Tam 375 yaşında. Kristof Kolomb'dan sadece 1,5 asır sonra kurulan bu şirket, krallıklar yıkılırken, imparatorluklar çökerken, iki dünya savaşı dünyayı kül ederken hep ayakta kaldı. Ama asıl tuhaf olan şu, onu dünyaca meşhur eden o turuncu renk aslında bir kazaydı. Planlanmamış, neredeyse oylama sonucu kalmış bir tesadüf. Bir demir ocağı nasıl olur da gezegendeki en eski markalardan birine dönüşür? Ve o turuncu rengin ardındaki sır tam olarak nedir? Bu, Fiskars'ın hikayesi. Yıl 1649. Finlandiya henüz İsveç Krallığı'nın bir parçası. Güneyde, küçük bir nehrin kıyısında Fiskars adında bir köy kurulur. Ama burada makas yok, bahçe aleti yok. Burada sadece ateş ve demir var. Fiskars bir demir ocağı olarak doğar. Devasa bir yüksek fırın gece gündüz erimiş metal kusar. Buradan çıkanlar çağın ihtiyaçlarıdır. Çiviler, bıçaklar, çapalar, tencereler ve savaşın aletleri. Çünkü o yüzyılda demire hükmeden güce hükmederdi. Fiskars büyür. Bir bakır işliği, bir bıçak atölyesi derken Finlandiya'nın ilk hassas alet üretimi. 19. yüzyıla gelindiğinde köy, ülkenin sanayi kalbi olur. Ama bir sorun vardır. Fiskars hala bir fabrikadır, bir marka değil. İnsanlar onun çıkardığı demiri kullanır ama adını bilmez. Ve bir şirketin yüzyıllar boyunca hayatta kalması için demir yetmez. Ona bir yüz, bir renk, hafızalara kazınacak bir şey gerekir. O şey tam 318 yıl sonra en beklenmedik biçimde gelecektir. Yıl 1967. Fiskars yeni bir şey deniyor. Plastik saplı, hafif bir makas. O güne kadar makaslar ağırdı, metaldi, soğuktu. Bu yeni tasarım devrim niteliğindeydi. Geriye tek bir soru kalmıştı. Sapı ne renk olacak? Fabrikada o sıralar bir başka ürün için kullanılan turuncu plastik vardı. Bir narenciye sıkacağından arta kalan parlak turuncu bir kalıp. Mühendisler ilk prototipi o turuncu plastikle döktüler. Sadece eldeki malzeme oydu. Sonra karar anı geldi. Yöneticiler oylama yaptı. Siyah mı, turuncu mu? Sonuç berabere kaldı ve o berabere bozan tek oy tarihi değiştirdi. Turuncu kazandı. Bir tesadüf, bir kalıp artığı, bir oy dünyanın en tanınan makasını yarattı. O makas öyle bir efsane oldu ki Fiskars yıllar sonra o turuncu tonunu Finlandiya'da kendi adına tescil ettirdi. Artık o renk yasal olarak onlara aitti. Bugün o makastan 1 milyardan fazla satıldı. 1 milyar. Ama Fiskars sadece bir makasla yetinmeyecekti. Asıl iştahı çok daha büyüktü. Çünkü elinde artık bir silah vardı. İnsanların asla unutmadığı bir renk. 20. yüzyılın sonu. Fiskars artık küçük bir köy fabrikası değil. Bir avcı gibi davranmaya başlar. Hedefi dünyanın saygın ama yorgun markalarını tek tek toplamak. Önce baltalar. Fiskars asırlık balta tasarımını yeniden icat eder. Kompozit saplı, neredeyse kırılmaz, fizik kurallarıyla tasarlanmış bir balta, odunculuğun şeklini değiştirir. Sonra satın almalar başlar. Amerikan bıçak efsanesi Gerber, Fiskars'ın olur. Fin tasarım devi Itala, Fiskars'ın olur. İngiltere'nin 250 yıllık porselen markası Wedgwood, İrlanda kristali Waterford, Danimarka'nın kraliyet porseleni Royal Copenhagen. Hepsi o turuncu köyün çatısı altında toplanır. Bahçe aletinden mutfak çatalına, av bıçağından şarap kadehine kadar uzanan dev bir imparatorluk. Çekmecendeki o basit makasın arkasında artık milyarlarca dolarlık küresel bir dev duruyordu. Peki bir demir ocağı 375 yıl boyunca nasıl ölmeden bunu başardı? Onlarca rakip yok olurken Fiskars'ı diri tutan o tek sır neydi? Cevap aslında o turuncu makasın hikayesinde gizli. Fiskars hiçbir zaman tek bir şeye aşık olmadı. Bir demir ocağıydı, bıraktı. Savaş aleti yaptı, bıraktı. Sadece fabrika olmayı bıraktı. Her çağda, o çağın insanının eline ne gerekiyorsa ona dönüştü. Çapadan makasa, baltadan kristal kadehe, sürekli kabuk değiştirdi.
İşte bir şirketi 375 yıl yaşatan sır bu. Değişmeyi reddetmemek. Çoğu dev en güçlü olduğu anı sonsuz sanıp kemikleşti ve öldü. Fiskars ise hep bir sonraki çağın peşinden koştu. Bazen bir planla, bazen sadece bir kalıp artığı turuncu plastikle. Şimdi tekrar evindeki o çekmeceye bak. O makas sadece bir alet değil. 375 yıllık bir hayatta kalma dersinin sessiz bir kanıtı. Eğer markaların perde arkasındaki bu hikayeleri seviyorsan, abone olmayı ve bu videoyu kaydetmeyi unutma. Bir sonraki bölümde sandığından çok daha tanıdık bir devin karanlık sırrını açıyoruz. Görüşmek üzere.